Gülümseten Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımında bu tığ işi böyle yine çok güzel ve çok şık ve bir o kadar da kolay ve çeyizlere, ayaklarınıza çok yakışacak bir patik modelini yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Patiğimi ben 37-38 ayak numaraları için yaptım. Diğer ayak numaraları için de sıra sayılarında artma eksiltme yaparak diğer ayak numaralarına göre de uygulayabilirsiniz. Modelim için gerekli malzemelerim böyle parlak telli bir ip kullandım. Böyle bir patiklik ip kullandım. İki renkten yaptım ben. Dilerseniz daha fazla renkten de yapabilirsiniz. Elinizde kalan ipleri de bu modelde değerlendirebilirsiniz. Tığ olarak 2 numara 1.75 mm tığımı kullandım. Şimdi şöyle patiğimi kenara aldım. Patik ucumu bakın böyle daha önceden başladım. Gülümseten Marifetler patik ucu başlama şekilleri diye yazarsanız kanalımda anlattığım ayrıntılı bir şekilde anlattığım videolarım mevcut. Bu şekilde sizler de yapabilirsiniz. Küt burun patik ucuyla da başlayabilirsiniz. Yuvarlak uçlu patik ucuyla da başlayabilirsiniz. Ben patik uçlarına hep aynı şekilde ve aynı sayılarda başlıyorum. O yüzden önceden başladım bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra boyunca ördüm. Elimde 48 tane ikili trabzanım mevcut. Şimdi buradan sonra modelimize başlayacağız. Şöyle ben buraya zincir çekmiştim. Onu sökelim. Şöyle bakın kırmızı rengimle devam edeceğim. O yüzden kırmızı rengimi alıyorum. Böyle kırmızı rengimi aldım. Kırmızı rengime geçiş yapacağım. Böyle geçiş yaparken de bir sonraki trabzanın tepesine şöyle sık iğne olarak batıyorum ben. İp geçişlerini bu şekilde yapıyorum. İplerimizi kopartmadan ilerleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çektim ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü trabzanın tepesine sık iğne olarak battım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4. Dördüncü trabzanımın tepesine sık iğne olarak battım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4. Dördüncü trabzanımın tepesine sık iğne olarak battım. Böyle ilerleyelim. Evet, sıramın sonuna geldim. Yine burada 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. 1, 2, 3, dördüncü trabzanımın tepesinde başladığım modelim var. Oraya tekrardan batarak böyle sırayı tamamlamış oldum bakın. Buradaki yuvanın içine giriyorum. İlmek kaydırarak 1, 2, 3 zincirimi çektim. Ve buradaki bu 5 zincirli yuvanın içine böyle ikili trabzanlar yapıyorum. Bunlar toplamda 5 adet olacaklar. Zincirimizi de ikili trabzan olarak sayıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane oldular bu şekilde. Sonrasında bir diğer 5 zincirli yuvaya geçiyoruz hemen. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ikili trabzanda bu kısma doldurdum. Bir sonraki 5 zincirli şu yuva kısmına geçiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane de buraya ikili trabzanım bakın böyle doldurdum. Hemen bir sonraki yuvaya geçeceğim. Böyle şu her yuvaya beşerli ikili trabzan doldurarak
Böyle sıranın sonuna kadar gidelim. Aralarda hiç zincir çekmiyoruz. Sadece ikili trabzan olarak dolduralım. Evet, sıramızın sonuna kadar geldim ben. Böyle trabzanlarımızı doldurarak. Şimdi sıranın sonundaki trabzanın tepesine böyle battım. İlmeğimi içinden geçirerek sırayı tamamlamış oldum. Şöyle sizlere göstereyim. Şimdi burada kırmızı rengimi bırakıp diğer rengime geçiyorum. Onu da bakın şöyle buradaki şu boşluğa şöyle batarak ilmeği içinden geçirdim ve ip geçişini yapmış oldum. 1 2 3 4 5 5 zincirimi çektim. Sonra tam şuradaki bakın 1 2 3 4 5 5. trabzandan sonraki boşluğa batıyorum. Sık iğne olarak battım bakın. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Yine aynı şekilde şu sık iğnenin olduğu yerin tam tepesine buraya iki trabzanın arasına boşluğa batarak sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5 5 zincirimi çektim. Yine aynı şekilde aşağıdaki sık iğnenin tam tepesine denk gelecek şekilde bakın buradaki boşluğa şöyle batarak sık iğnemi yaptım. 5 zincirimi çekiyorum. Yine aşağıdaki sık iğnemin tam tepesine denk gelecek şekilde aradaki bakın trabzan boşluğuna batarak sık iğnemi yaptım. Yine 5 zincir çekerek yine aynı şekilde bakın ilk sırada yaptığımın tekrarını yapıyorum. Böyle sırayı tamamlayalım. Evet, yine sıranın sonuna geldim. Buradaki aynı yere tekrar batarak sabitlemiş oldum. Bakın şöyle modelimi tamamladım. Şimdi yine aynı rengimle buradaki yuvanın içine ilmek kaydırarak geçiyorum. Bakın şöyle ve 1 2 3 zincirimi çektim ve buradaki yuvanın içine trabzanlarımı dolduruyorum. Bu 3 zincirli direğimizi de ikili trabzan olarak sayıyoruz. 1 2 3 4 5 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi sırada şu 5 zincirli yuvamız var. Onun içine girelim. 1 2 3 4 5 5 tane ikili trabzanı doldurdum. Bir sonraki yuvanın içine girdim. 1 2 3 4 5 5 tane ikili trabzanımı doldurdum. Burada arada hiç zincir çekmeden bir sonraki yuvanın içine giriyoruz. Böyle aynı şekilde devam edelim. Evet, yine aynı şekilde sıramın sonuna kadar geldim. En son yuvama 5 tane ikili trabzanımı yaptım ve burada baştaki trabzanın tepesine batarak ilmeğimi içinden geçirdim ve sıramı tamamladım. Tekrardan kırmızı rengimi alıyorum. Hemen şuradaki geriye boşluğa böyle batarak ilmeği içinden geçirdim ve bu rengime geçiş yapmış oldum. Yine 5 tane zincirimi çektim. Hemen şuradaki araya battım. 5 zincirimi çektim. Bakın model araları belli zaten. Hemen oralara batıyoruz. Sıramız böyle ilerleyecek. Şimdi böyle kaç sıra yapmışım ben? Bakalım. Kırmızı rengimle 1 2 3 4 defa yaptım. Böyle kırmızı rengimizde 4 defa yaptıktan sonra diğer kısmını birlikte örelim. Sıraları böyle tamamlayalım. Evet, bakın sıralarımı tamamladım. 1 2 3 4 defa kırmızı rengimle 1 2 3 defa diğer rengimle yaptım modelimi. Şimdi patiğimin arka tarafını birlikte yapacağız. Orayı tek renk yaptım. Yine ipimi aldım. Şöyle bakın. İpimi koparttığım yer arkada kalacak şekilde. Şöyle herhangi bir modelin ilk trabzanından başladım. Şöyle bakın.
3 zincirimi çektim ve sırasıyla trabzanların tepelerine batıyorum. Burada 5 tane ikili trabzanım var. 4 tanesinin tepesine batacağım. Bakın böyle 1 2 3 4 tane ikili trabzan yapmış oldum. Burada bakın 5. trabzanın tepesine atlıyorum. Diğer trabzanın tepesine geçiyorum. Yine 4 tane ikili trabzan batıyorum sırasıyla. Bakın şöyle. Sonra bakın bu 5.'yi atlıyorum. Onun tepesine batmıyorum. Diğer modelin ilk trabzanına geçiyorum. Böyle 4 tane ikili trabzan yapıp bir tane atlayarak ilerleyelim. Bakın 5.'yi atlıyorum. Diğer modelin ilk trabzanına geçiyorum. 4 tane ikili trabzan yapıp bir tane trabzan tepesi atlayarak ilerleyelim. Yine bakın 4 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir tane trabzan tepesi atladım, diğerine geçtim. Böyle arada 2 model kalana kadar ilerleyelim. Evet bakın böyle arada 2 modelim kaldı. Bu 2 modeli arada bırakıyorum. 3 zincirle geriye döndüm. Ve her trabzanın tepesine bir kez batarak böyle diğer uç kısma kadar ilerleyeceğiz. Bakın şöyle. Sonra bu uç kısma geldiğimizde buradan tekrar geriye döneceğiz. Böyle git gel yaparak kaç sıra yapmışız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra bu şekilde örelim. Evet şimdi burada 8 sırayı git gel yaparak ördük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi son 3 sırayı yapacağız. Burada da topuk kısmımızı yapacağız. Orası biraz farklı. Şimdi buradaki ikili trabzan sayısını sayalım. Şöyle ortadan 6 taneyi ayıralım. Bu tarafta ve bu tarafta eşit miktarda ikili trabzan bırakalım. Şöyle ortadan ayırdığım şimdi 6 taneye kadar böyle ikili trabzan yaparak gelelim. Evet şimdi orta kısma geldim. Ayırdığım kısma buraya 1 2 3 4 5. Bakın tığımın üzerine almadan batıyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 6 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6. Sonrasında geriye kalan trabzan tepelerine ikili trabzan batarak sıramızı tamamlayalım. Evet, şimdi 9. sırayı tamamladım ve 10. sırama geçtim. İkili trabzan olarak orta kısma yine geldim. Burada 6 tane sık iğnem var. Onları 3'e düşüreceğim. Birinciye battım. İkinciye battım. 3 ilmeğin üçünü birlikte ördüm. Üçüncüye battım. Dördüncüye battım. 3 ilmeği birlikte ördüm. Beşinciye battım. Altıncıya battım. 3 ilmeği birlikte ördüm. Sonra yine ikili trabzan tepelerine aynı şekilde ikili trabzan batarak sıramızı tamamlayalım. Evet 10. sıramızın da ikili trabzanlarını sıra sonuna kadar geldim. Bir üst sıraya 11. sırama geçtim. Yine ikili trabzan olarak orta kısma geldim. Ortada 3 tane sık iğnem var. Bunları 1'e düşüreceğim. Birinciye battım. İkinciye battım. Üçüncü sık iğneme battım. Tığımda böyle 4 ilmeğim var. 4'ünü birden topladım. Ve yine ikili trabzan tepelerine ikili trabzan batarak sıramızın sonuna kadar gidelim. Bu son 3 sıramızda da topuk kısmını tamamlamış olduk. Toplamda 11 sırayı tamamladık. Şimdi böyle sırayı ikili trabzan olarak bitirelim. Evet şimdi böyle tamamladık. Şöyle ters çevirelim. Bakın böyle. Buradan ilmeğimizi alalım. Ve şu iki kenarı böyle birbirine birleştirerek sık iğne ile ilerleyelim. Nasıl yapıyoruz? Bakın buradaki sıranın trabzan tepesi, arkadaki sıranın trabzan tepesine batalım. 2 ilmeği birlikte örelim. Böyle trabzan tepelerine batarak
sıranın sonuna kadar böyle örerek ilerleyelim. En son 2 zincirimi çektim. İpimi burada kestim. Patiğimin şu kısmını, bakın topuk kısmını tamamlamış oldum. Şimdi kenar oyası yapımına geçelim. Çeşitli kenar oyaları uygulayabilirsiniz. Ben yine aynı rengimle yaptım. Dilerseniz kırmızı rengi de kullanabilirsiniz. Patiğimin genellikle arka kısmından başlıyorum. 3 zincirimi çektim. Aynı yere 2 tane ikili trabzan yaptım. Zincirimle birlikte bakın böyle 3 tane oldular. Bir trabzan boşluğu şöyle atlıyorum. Diğer trabzan boşluğuna sık iğne olarak battım. 3 zincirimi çektim. Aynı yere 2 tane ikili trabzan yaptım. Bakın böyle 3 tane oldular. Bir trabzan boşluğu atlayıp ikinciye sık iğne olarak battım. 3 zincir, aynı yere 2 tane ikili trabzan battım. Bakın böyle 3 tane oldular. Bir trabzan boşluğu atlayıp bir sonrakine sık iğne olarak battım. Etrafını böyle dolanalım. Evet, patiğimin kenar oyasını da tamamladıktan sonra bakın böyle bitirmiş oldum. Gayet kibar ve çok kullanışlı bir patik oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve birlikte yapmış oluruz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.